Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta şık bir ev aksesuarı hazırlayacağım. Koli kartonu parçalarını 19'a 12 santim olmak üzere keserek üçerli grup halinde hazırladım. 6 adet parça hazırladım. Hobi malzemeleri satan yerden böyle bir metal çubuk aldım. Bu metal çubukları ikiye böldüm ve şimdi ortadaki ikinci kartona metal çubuğun yerleşeceği yuvayı hazırladım keserek ve bunları çiçek tutkalıyla önce iki parçayı birbirine yapıştırdım. Metal çubuğu sıcak silikonla ortaya yapıştırarak sağlam bir şekilde yerleşmesini sağladım. Daha sonra üzerine üçüncü parçayı yine çiçek tutkalı sürdüm ve yapıştırdım. Baskı altında bekletmek önemli. Parçaların birbirine daha iyi yapışmasını sağlıyor. Her iki parçanın da eşit sap uzunlukları olması için ölçtüm. Sonra kağıt bantla kenarları yapıştırarak düzgün bir yüzey oluşmasını sağladım. Kanalıma abone olmayı ve eğer videomu beğenirseniz beğeni yaparak kanalımı desteklemeyi unutmayınız. Yeni videolarımdan haberdar olabilmek için de bildirim zilini açarak tümünü işaretleyebilirsiniz. Ben bu yaptığım karton parçalarını iki tane oluşturduğum görseli baskı altında beklettikten sonra çıkarttım ve üzerine şimdi bu şekilde paket kağıtlarını doku hazırlıyorum. Bunun için önce yüzeye çiçek tutkalı sürelim. Çiçek tutkalı az olmasın. İyi bir şekilde kağıdın yapışmasını sağlıyorum. Bunları böyle kırıştırarak yerleştirelim yüzeye. Daha sonra üzerine tekrardan çiçek tutkalı sürelim. Bunlar daha sonradan kuruduktan sonra çiçek tutkalı sert bir yüzey oluşturuyor ve aynı zamanda çok güzel bir doku oluşuyor. Bu şekilde arka ve ön yüzeye paket kağıdını kırıştırarak yapıştırdım. Kenarları da aynı şekilde yapıştırdım. Kenarlara daha sonradan gold renkli çıta yapıştıracağım. Şimdi yaptığım bu iki gold sapı da yerleştirmiş oldum. İki görseli kemik rengi boyayla iki kat olmak üzere boyayalım. İki katlar arasında 1-2 saat bekleyelim. Kağıt olduğu için zaten sorun çıkmıyor boyada. Daha sonra yalnız iyice kurumasını bekleyelim boyadığımız kemik renginin. Ben burada eskitme yapıyorum, sürsül eskitme. Şunu göstermek istedim size. Kuru bezle sildiğim zaman koyu bir görüntü oluyor. Nemli bezle sildiğinizde daha açılıyor renk. Ben nemli bir bezle silmeyi tercih ediyorum sürsül çalışmalarında. Burst Umber rengi ile Glazing Medium'u karıştırarak hazırladım bu kahverengi anti eskitme rengini, boyasını. Eskitme boyası varsa elinizde hazır, onu da kullanabilirsiniz. Wax da kullanılabilir. Bu şekilde sürerek fazla bekletmeden siliyorum. İstediğiniz açıklığa gelmesini siz sağlayın. Fazla silerseniz açık oluyor. Dediğim gibi kuru ve nemli bez olmasının da etkisi var. Daha sonra üzerine böyle ben Pinterest'ten aldığım A4 çıktısını yapıştırdım. Michelangelo'nun eserlerini çok beğeniyorum. Gördüğünüz gibi daha önce seramikten büstünü de hazırlamıştım. David'in kafa kısmını yaptım. Şimdi de Adem'in yaratılışı görselini
hazırlıyorum. Kenarlarını kestim ve bu şekilde hafif yakarak daha doğal bir görüntü vermeye çalıştım. Bunu siz yırtarak da yapabilirsiniz kağıdı. Eldiven kullanabilirsiniz. Benim elim yanmadığı için ben bu şekilde hazırladım. Michelangelo'nun bu Adem'in yaratılışı görseli Vatikan'da Sistine Şapeli'nin tavanına yapılan bir fresk aslında. Burada Tanrı'nın eli olarak daha çok biliniyor. Eller burada önemli. O yüzden yerleştirirken de ellerin, parmakların aynı hizada olmasına önem gösterdim. Bunları yapıştırdıktan sonra görselleri, resimleri soğuk porselen hamurundan silikon kalıplarımda beğendiğim kısmından böyle bir motif çıkarttım. Bu silikon kalıbı da daha önce ben hazırlamıştım. Kanalımda yapılışı var. Yapıştırdım ve daha sonra kenarlarını gold renkli kendinden yapışkanlı bu çıtayla yan tarafına kapattım. Hem de güzel bir görüntü oluşturmuş oldum. Sıcak silikonla direkt yapıştırdım. Kendinin de yapışkanı var. Ancak daha sonradan çıkabiliyor. O yüzden ben sağlam olsun diye sıcak silikon kullandım yapıştırma esnasında çıtayı. Motiflerin üzerini sonra antrasit rengine boyadım. Resmin kenarlarına Rich'in çikolata rengini hafif hafif dokunuşlar yaptım. Sonradan fazlalıklarını sildim. Bakın çok güzel bir görüntü oldu bana göre. Sonra okyanus rengi tonumla da hafif dokunuşlar yaptım. Ben bu mavi tonunu çok seviyorum. Birçok yerde de kullanıyorum. Şimdi gold dokunuşlar yapacağım. Hem motifimin üzerine hem de bu resmin kenarlarına. Burada yelpaze fırça kullandım. Yelpaze fırçayla iyi sonuç alıyorum motiflerin üzerinde. Sünger de kullanılabilir. Bakın resmin kenarlarına da böyle gold dokunuşlar yaptım. Artık benim görselim ana hatlarıyla hazır durumda. Şimdi bunları yerleştireceğim kaideyi oluşturuyorum. Kaide için ambalajımı yağladım önce ve burada karton piyer altısı kullandım. Karton piyer altısı kullanmamın nedeni çok çabuk kuruması. 1 saatte kuruyor. Ölçüsü 3 bardak altıya 1,5 bardak su kullanarak hazırladım. İyi karışmasını ve topak oluşmasını mutlaka önleyin. Ondan sonra kaba boşaltalım. Tam 20 dakika sonra bu metal çubuğu merkez orta noktasına yerleştirdim ve ondan sonra tam olarak 1 saat geçtikten sonra da kalıptan çıkardım. Tamamen kurumuştu ve çok güzel bir kaydı oldu bana göre. Altıya döktükten sonra kenarlarından vurarak patlamayı unutmayalım. İçerisinden hava kabarcıkları çıkıyor. Tam metal çubuğun kaideye geçtiği yere soğuk porselen hamurundan böyle bir yuvarlak kesit oluşturdum ve bunu yerleştirdim kaidenin üzerine. Çubuğun birleşim yerine daha hoş göründü. Sonra kaideyi de yine kemik rengine boyayalım. Eğer vaktiniz varsa altının kurumasını bekleyelim boyadan önce. Mümkünse bir gün bekleyip ertesi gün boyayalım.
Kaidenin üzerine de motif yapıştırıyorum. Bunun için yine soğuk porselen hamurundan motifler hazırladım ve gold rengine boyadım. Daha kolay işimi kolaylaştırmak için. Sonra kaidemin üzerine bu şekilde ahşap görüntü vermeye çalıştım. Ahşap eskitme, yine burnt umber kullandım. Fırçayla bu şekilde sürdüm. Çabuk kurumaması için glazing medium da ekledim burnt umber rengimin içine, boyamın içine. Böylelikle istediğim tona ulaşana kadar ben bu çalışmayı yaptım. Daha sonra boyam kuruduktan sonra üzerine gold boyayla boyadığım motifleri çiçek tutkalıyla yapıştırdım. Ve üzerine kestiğim bu yuvarlak kısmın üzerine gold boya sürdüm. Gold boyanın şu özelliği var. Alttaki taban rengine göre gold boyanın rengi değişiyor. Sonrasında çikolata rengiyle kenara böyle dokunuşlar yaptım. Siz isterseniz olduğu gibi de bırakabilirsiniz. Ben hani yukarıyla biraz daha uyum sağlaması için bunu yaptım. Motiflerin üzerinden de geçtim. Çok fazla bana böyle çok altın sarısı göründü bu renkler. Bakın farkı göstereceğim size. Sol taraftaki kaide koyu renkle yapılmış olan, sağdaki de hiç koyu renk dokunuşlar yapmadığım kaide. Tercih sizin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum.